En başına dönelim. Deadpool 1'e gelelim. Korksaydım, kendimden emin olmasaydım ya da bu kendimden emin olmayan duygu durumuma yenik düşseydim 2 ihtimal vardı. Ya işi reddedecektim veya işi berbat edecektim. Çünkü o karakter korka korka yapılacak bir iş değil yani o. Bam güm yapacaksın. Bugün yetersizlik hissini konuşmak istiyoruz. Yetersizlik hissi benim göbek adım sayılır. O zaman biraz açalım. Neden göbek adınız sayılır? Ben hiçbir zaman öyle harika görülen çocuklar vardır ya, onlar gibi hissedemedim kendimi. Tabii bazıları beni harika çocuk gibi gördü, onun farkındayım ama ben öyle hissetmiyordum. Ben böyle çok çelimsiz, bence çirkin bir çocuktum. Her zaman bunu bir kafaya takmışımdır. Ben sonradan böyle bir toparladım kendimi. Yani işte 80'lerin sonuna doğru artık böyle TRT'de bir şeyler yapmaya başladığımda bu sefer de çevremde harikulade insanlar vardı. Şarkı söylemeden şarkı söyleyebilir misin? Anlamadım. Orada kendimi o şekilde yetersiz hissetmeye başladım bu sefer de. Yani Ankara Radyosu'ndasın, Ejder Akışık var masanın arkasında. Şimdi devlet tiyatrosunun önemli sanatçıları var falan. Onlarla beraber çalışıyorsun ve hep birlikte profesyonel bir ortamda bir iş yapılıyor. Bir de o dönem şimdiki gibi kanal kanal girip konuşup çıkmıyorduk. Yani radyo tiyatrosu yapılıyor. Herkes bir arada stüdyonun içinde ve herkes çok çok iyi. Çünkü hepsi işte 30 yıldır oyunculuk yapan muhteşem insanlar. Bu insanların arasında bu insanların ritmini bozmadan çalışabilmek için benim çok ciddi bir çaba sarf etmem gerekiyordu. Gerek işte çocuklarla baş başa da gerek arkası yarında işte radyo tiyatrosunda bana muhteşem bir şey kazandırdı bu yetersizlik hissi orada. Bu insanları yakalamam lazım, daha iyi olmam lazım, daha iyi yapmam lazım diye o çocuk aklımla hakikaten çok yol aldım. Çok ileri gittim o dönemde. Ama bir yandan orada o işi o şekilde yaparken başka bir tarafta başka bir yetersizlik hissine kapılmaya başlıyorsun. O da okul. Okulda da sosyal çevreden kopmaya başladım ister istemez. Neden? Çünkü her gün okuldan çıkıyorum, stüdyoya gidiyorum. Orada böyle insanların arasındayım ve onların sohbetlerine ortağım. Dolayısıyla sosyal olarak kendi içinde bulunduğun grubun frekansından kopmaya başlıyorsun ister istemez. Dolayısıyla orada da kendi yaşıtlarımın arasında doğru bir şekilde barınamıyorum, doğru bir şekilde var olamıyorum hissi üstüme çökmeye başladı. Bu da bir yetersizlik hissi. İşte sevilmemek, işte senden rahatsız olduklarını düşünmek, onlara uyum sağlayamadığını düşünmek. Bu çok kötü bir his yani bir çocuk için hakikaten sıkıntılı bir şey. Ardından böyle lisede daha popüler bir çocuktum. Yani lisede işte bir yandan tiyatro falan yapıyordum. O okul tiyatro grubunda falan da bir şeyler yaptığım için daha hani sosyal bir ortamım oldu. Lise daha güzeldi nispeten. Sonra işte konservatuvar zamanı geldi. Ama hayatımın her döneminde bana kendimi yetersiz hissettiren birileri oldu çevremde. Bir de öyle bir durum var. Mesela ben şuna çok maruz kaldım. Ailesinden dolayı bir yere gelmeyi başarmış olan çocukların arasında çok kaldım. Hala da kalıyorum yani. Çünkü bizim toplumumuzda böyle bir şey var yani. Birileri çalışıp çabalar tırnaklarıyla bir yere gelir. Biri biraz daha şanslı doğmuştur yani. Benim çocukken çok sık görüştüğüm bir arkadaşım benzer işler yapıyorduk. Bana şey dedi bir gün, benim konservatuvara falan hazırlandığımı duyunca sen niye konservatuvara gitmeye kalkıyorsun ki? Zaten dedi TRT'de işte televizyonda orada burada istediğin her işi yapıyorsun. Zaten dedi bir piyasan var, insanlar seni tanıyor, sürekli bir yerlere davet ediliyorsun, belli işler işte sana geliyor devamlı. Bak dedi eğer konservatuvara gidersen işte bu piyasanı kaybedersin, buradaki bilinirliğini kaybedersin, okul okurken çalışamayacağın için çaptan düşersin, seni bu işin dışına iterler. Zaten sen konservatuvar falan kazanamazsın. Konservatuvar gibi okullara genelde böyle jön tipleri alırlar. İşte uzun boylu, iyi görünen, yakışıklı falan filan insanları alırlar. Sen onların tercih edeceği biri değilsin. Hiçbir şekilde bir okul kazanamazsın sen, dedi. O gün çok üzülmüştüm. Acayip üzülmüştüm. Yani bir de ciddiye alıyorsun. Ya çocuk aklı çok acayip çalışıyor. Pek çok şeyi hiç sorgulamadan ciddiye alıyorsun. Yani bana neden böyle bir şey dedi demiyorsun. O böyle dedi diyorsun. İşte ben şöyle bir şey yapmak istedim ama arkadaşlarım sen yapamazsın dedi. Ben de vazgeçtim diyen kardeşlerime sesleniyorum. Herkesten tavsiye almayın. İnanıyorsanız yapın. İnanmak inandığını var eder. İnanmak inandığından büyüktür bazen. Bir düşünün. Neyse bu arkadaşım bana böyle şeyler söyleyince ben çok üzüldüm. Önce birkaç gün böyle gerçekten durmayı düşündüm.
vazgeçmeyi düşündüm. Hakikaten onun dediği gibi yani liseyi bitirdikten sonra sektörün içinde bir şeyler yaparak devam edebilmeyi düşündüm. Sonra dedim ki bunu yapmazsam bir daha yapamayacağım. Ve niye bunu yapamayayım? Şimdi normalde konservatuvar sınavlarına 2 parçayla falan giriliyor. Yani 2 parçayı çıkıyorsun, oynuyorsun. 2 parçayla girilen sınava ben birine 13, birine 19, birine 21 parçayla girdim. Zaten girdiğim sınavlarda hocalar inanmıyordu. İşte kaç parça hazırladın evladım? 21 parça. Ne? Nasıl? Niye? Mesela ben bu soruyu duydum. Niye? Niye 21 parça hazırladım falan. Çünkü kazanamayacağımı düşünüyordum. Kazanamamaktan çok korkuyordum. Çünkü bana böyle bir şey yüklenmişti. Bir yandan da inat etmiştim. Çünkü kafamda şu vardı. Yani evet ben yetersizim. Evet ben çirkinim. Evet ben böyle işte aşırı yakışıklı, uzun boylu, 2 metrelik bir adam değilim. Düşündüğüm tek şey buydu. Ben en azından elimden geleni yapmış olayım da olmadığında keşke demeyeyim. Neyse ben konservatuvarı kazandım. Benden 1-2 sene sonra da o arkadaş konservatuvara girdi. Peki konservatuvar süreci nasıl geçti? Konservatuvar zamanında biraz uyumsuzdum. Ama zaten ben öğrencilik hayatım boyunca uyumsuzdum. Ben hayatımın hemen hemen her döneminde biraz da olsa uyumsuz kaldım. Biraz da uyumsuz kalmayı çok sevdim. Ya bir dönem mesela hiçbir şekilde uyumlu olamayacağımı düşündüğüm için uyumsuzdum. Ya bazen bakıyorum, diyorum ki ben buna uyum sağlayamam. Ama orada olmam gerekiyor. O zaman uyumsuzluğumu oradaki duruma uyumlu bir hale getiriyorum. Yani uyumsuzluğumun o durum içinde kabul edilmesini sağlayacak bir yere yerleştiriyorum kendimi. Malzemeyi iyi kullanmaya gayret ediyorum diyeyim. Ama yetersizlik hissi hayatımın her anında var. Hep var. Mesela çok kalabalık ortamlara girdiğimde bile hiç tanımadığım birinin uzakta böyle biri olsun. Onun biraz böyle yüzünün düştüğünü göreyim. Aklıma gelen ilk şey acaba bir şey mi yaptım? Bu çocukluğumdan kalma bir şey. Çok yakın bir arkadaşım vardı, hala var. Çok severim kendisini, canım benim. 18-19 yaşındayken bana bir gün dedi ki ben dedi herkese seni savunmak zorunda kalıyorum dedi. Niye dedim. Savunma. Yani beni niye savunmak zorunda kalasın ki falan dedim böyle, tamam mı? O kadar garip geldi ki. İşte sen dedi şöylesin böylesin bilmem ne falan. O kadar kırıldım ki yani hiç belli etmedim ona bunu. Hala mesela bunu aşabilmiş değilim aslında. Hala mesela kafamda böyle bir şey vardır. Bir de öyle garip bir durumda kalıyorsun ki ne yapıyorsun da öyle oluyor onu bilemiyorsun. Dolayısıyla neyi değiştireceğini bilmiyorsun. Ortamda ne yapsam da sen benim yanımda daha iyi hissetsen kendini bilmiyorsun ki. Çünkü sen senin içinde yaşıyorsun. Kendini dışarıdan görmüyorsun genellikle. Hele ki bu erken yaşlarda yani. Ben olabilmeyi seviyorum. Bence herkes bunu sevmeli. Çünkü bunu yapamadığın zaman bir sen yoksun ki. Senin seslendirme kariyerin esasında çok küçük yaşlardan beri başladı. Bu durumdaki rekabet seni nasıl etkiledi? Ya da hayattan beklentilerin neydi? Kendi içsel eleştirilerin nasıldı o zaman için? Bu cümleyi kurup kurmamakta kararsızım. Umarım herkes bu cümleyi güzel tarafından dinler. Benim rakibim hiçbir zaman benden daha tecrübeli biri olmadı. Benden daha tecrübeli olan insanlardan ben çok şey öğrendim. Onlar benim öğretmenlerim oldu. Ben kendimi kimseye rakip görmedim. Kimseyi de bana rakip görmedim. Ben kendime rakip oldum. Bana göre en sağlıklısı buydu ama beni kendine rakip seçen çok insanla karşılaştım. Yani rekabet güzel bir şey. Eğer rekabetin içindeki herkes bu rekabeti daha ileri gitmek, daha iyisi olmak, daha iyisini yapmak için kullanıyorsa rekabet harika bir şey. Ama rekabet tatsız bir yerden yapılmaya başlandığında bence çok zarar verici bir şey. Ben mesela bugüne kadar hiçbir zaman fiyat, bütçe üzerinden rekabet etmedim kimseyle. Bana göre rekabet iş kalitesi üzerinden yapılır. Ben Doğru. daha iyi yapıyorsam ben yapmalıyım. Başka biri benden daha iyi yapacaksa o yapmalı. Rekabet konusunda benim açıkçası en takıntılı olduğum şey benim. Ben kendimi hiç sevmiyorum. Kendimle rekabet ediyorum. Yani bunu böyle ukala, kendini beğenmiş bir yerden söylemiyorum. İşte arayı o kadar açtım ki öyle bir yerde değil. Ben çocukken de kendimle rekabet ediyordum. Çünkü ben hiçbir zaman birini rol model almadım. Hiçbir zaman birine bakıp da ben de onun gibi olmak istiyorum demedim. Çünkü benim çevremde öyle harika insanlar vardı ki onlar gibi olmayı hayal bile edemezdim ben. Benim ben olmaktan başka hiçbir şansım yoktu. Bence bireyin kendiyle rekabet etmesi çok sağlıklı bir şey.
Öteki türlü bence insanı o hırs yer bitirir ya. Ya ben şöyle bir şeye tanık olmuştum. Bundan bir 10 sene önce falan oldu bu. İşte bir gün işte çok sevdiğim bir hanımefendi gel dedi, sana bir şey anlatacağım dedi. Abi çalıştığım bir stüdyoya bir arkadaş e-mail atmış. Benim sesim Harun Can'a benziyor. Bana o kadar para vermenize gerek yok. Bir geleyim yapayım da görün falan. Şimdi ben anlıyorum o arkadaşın oradaki durumunu. Yani o bir şekilde işin içinde olabilmek istiyor. Bu çok kötü bir his olmalı. Yani o mesajı yazıyor olmak çok kötü bir an olmalı o. Dedi ki ya böyle bir mesaj geldi, biz dedi çok güldük falan. Ya dedim ben üzüldüm yani. Ya yok dedi işte taklitler aslını yaşatır falan. Hayır, ben bunun için üzülmedim. O arkadaşın durumuna üzüldüm. 1, 2, bu laftan hiç hoşlanmıyorum. Taklitler aslını yaşatır. Bu laf bir işi ucuzlaştırmayı kabul eden insanların bahanesidir benim gözümde. Taklitler aslını ucuzlatır. Bu böyledir. Deadpool 1. Bu karakter Türk personasına göre çok sıra dışı bir karakter. Yani farklı bir karakter. Deadpool herkese göre çok sıra dışı bir karakter. Ve sonuçta bunun Türkiye'de beğenilmesi için bir uyarlanması lazım ya. Orada mesela neler başına geldi, seni zorlayan noktalar neydi? Benim için yaptığım her bir iş aynı önemde aslına bakarsan. Şunu net söyleyeyim, mesela ilk filmi yaparken aklımda tek bir şey vardı. Bu karakterin ihtiyacı olan şeyi yapabilecek miyiz? Bireysel olarak alabileceğim riskleri iyi hesap etmeye çalıştım. Sonra dedim ki bunu hesap etmemeliyim. Ne yapacaksam yapacağım. Bence hayatımda verdiğim doğru kararlardan biridir. İçimden şunu dediğimi hatırlıyorum. Bu filmde içimden geldiği gibi bugüne kadarki bilgi birikimimle bu işe katabileceğim her şeyi katacağım. Bu işi nereye götürebiliyorsam sonuna kadar çabalayacağım. Çok da tatlı bir ekiple denk geldik biz o işte. Şimdi bazen sen kafanda bir şeyler kurarsın ama ekip seninle aynı yolda yürümezse yine olmaz. Mesela Deadpool 1'in sizin hiç izlemediğiniz belki 8 versiyonu falan var. Çünkü her bir repliğin sayısız doğaçlaması var. Şimdi bu çalışan ekip için de o kadar zor bir şey ki karşında bir insan var stüdyonun içinde, adam tamamen özgür bırakılmak istiyor ve sen bir şeyi çok beğeniyorsun. Mesela işte camın arkasındaki insanlar bu harika oldu falan diyor. Dur bir şey daha deneyeceğim diyor. Ve istediğim kadar deniyorum yani. İnisiyatif aldığın noktada çok dikkatli olmak zorundasın. Çünkü ben şöyle bir işin içindeyim. Binlerce insanın çalıştığı, çok büyük bütçeler harcanmış olan bir işin son noktasında duruyorum ve durduğum yerde işimi doğru yapmak zorundayım. Bir yandan da benim önümde milyonlarca insan duruyor. Bu insanların da bir beklentisi var. İşe ilişkin, karaktere ilişkin, sana ilişkin. Orada şöyle bir kaygı olamaz. Yeterli miyim acaba? Yeterliyim. Ben böyle söyleyince şey diyor. O özgüveni ne kadar yüksek falan diyorlar. Hayır, benim özgüvenim burada yüksek. Ve benim özgüvenimin arkasında sürekli kafamın içinde yeterli miyim acaba? Oldu mu acaba? Yapabiliyor muyum acaba? Daha iyisini yapabilir miyim acaba? Bundan başka ne yapabiliriz acaba diyen bir makine çalışıyor. O yüzden benim özgüvenim yüksek. Şimdi bak, Deadpool 1'i yapmak bir şeydi. Orada elde ettiğimiz başarı bir şeydi. Ama o başarının getirdiği sorumluluğu taşımak başka bir şey. Deadpool 2'de şöyle bir görevin var artık. 1. Yaptığım işte bir öncekinden bir adım ileri gidebilmem lazım. 2. Bunu yaparken işin içinde yine çalışan küçük bir parça olmam lazım. 3. Arada 4 yıl mı 5 yıl mı ne zaman var? Artık başka bir sosyal durumun içindeyiz. Bambaşka bir denklem var. Ama bir yandan da ben biriyim. O işi yaptıktan sonra o işle yaşayabilmem de gerekiyor. Yani arkamda o işi bıraktığımda birilerinin bu adam da bu işi rezil etti dememesi lazım. Ya da tek atımlık barutu varmış ya falan dememesi lazım. Demek ki o işte arada geçen 4-5 yıllık zamanda senin de ileri gitmen lazım. Yani hiç durmamış olman lazım. En başına dönelim. Deadpool 1'e gelelim. Korksaydım, kendimden emin olmasaydım ya da bu kendimden emin olmayan duygu durumuma yenik düşseydim 2 ihtimal vardı. Ya işi reddedecektim veya işi berbat edecektim. Çünkü o karakter korka korka yapılacak bir iş değil yani o. Bam güm yapacaksın. Bence öyle en azından. Müzik kariyeri ve korkuluk kısmından birazcık esasında bahsetmek istiyorum. O taraftaki yaşanan özgüven dalgalanmaları olabilir ya da dışarıdan gelen eleştiriler olabilir. Oraya da bir ufak değinirsek güzel olur diye düşünüyorum.
Yani müzik konusuna girmeden önce eleştiri dedin ya, eleştiriyle ilgili bir iki bir şey söylemek isterim. Eleştiri sözcüğünün sözlük anlamını doğru bildiğimizden emin değilim. Yani bir konuda fikir beyan etmek o konuda eleştiri yapmak anlamına gelmiyor. Çünkü eleştiri bir çözüm önerisi sunar. Ya bir sorunu saptar, o sorunu saptarken o sorunu saptamasına sebep olan bilgiyi ortaya koyar. Yani eleştirinin içinde bilgi vardır. Sonra da saptadığı soruna ilişkin bir çözüm önerir. Mesela bazen YouTube'a koyduğumuz videoda da oluyor. Bu ne biçim video? Bu bir eleştiri değil. Bu bir görüş bildirimi. Görüşünü ciddiye almayabiliriz. Çünkü görüşler ciddiye alınmaya muhtaç değildir. Müzik konusuna gelirsek. Ya ben hiçbir zaman zaten böyle mainstream'in içinde ya da ana akımın içinde bulunmak üzere müzik yapmış biri değilim. Benim müzik yapmaya başlamam zaten kafamda bir müzik duyuyordum. Yani şöyle bir müzik olsa ne güzel olurdu dediğim müziği yapmaya çalışırken müzik yapmaya başlamış bir insanım ben. İşte 10-13 yıl sürmüş bir maceradır o. Niye devam etmedin diye sorabilirsin. 1, hayatım başka yerlere gitti. 2, içine girdiğim belli şeyleri hiç sevmedim. Müzik hakkında konuşan ve müzik hakkında konuşmak üzere otorite belirlenmiş bazı insanların konuştukları konu hakkında hiçbir şey bilmiyor olmasını kaldıramadım. Müzik işinin iş tarafını hiç sevmedim. Sen bir şeyi çok duygusal bir yerden, çok iyi niyetle, çok tatlı bir şekilde yaptığını sanıyorken senin o ürettiğin ve kıymet verdiğin şeye üreten kişi olarak durduğun yer kadar önemli bir yerde duran kimselerin aslında hiçbir kıymet vermediğini gördüm. Ve bu beni mutsuz etti. Ben de mutlu olmayı seçtim. Ben hala şarkı yazıyorum, hala müzik yapıyorum. Hala benim stüdyomda bir sürü şarkı var yazdığım. Yazmaktan mutlu oluyorum, yayınlamaktan değil. Senin kariyer hayatında yetersizlik hissiyle başa çıkma stratejilerin nasıl oldu? Özetlemek gerekirse. Bunu yetersizlik hissiyle hiç baş edememiş bir adama soruyor olman harikaymış gerçekten yani. Abi baş edebilmişsin ki bir şeyler olmuş ya sonuçta yani. Abi hayır, baş etmediğim için bir şeyler oldu aslında. Ben yetersizlik hissiyle hiç boğuşmadım neredeyse. Kabul ettim. Hayatta bazı şeyleri değiştirebilirsin. Bazı şeyleri de değiştiremezsin. Değiştiremeyeceğin şeyler için de hayatını perişan etmemekte fayda var. Ben çocuktum, yetersiz hissediyordum. Ergen oldum, yetersiz hissediyordum. Genç oldum, yetersiz hissediyordum. Yetişkin biri oldum, yetersiz hissediyordum. Bu yaşıma geldim, yetersiz hissediyorum. Yarın da yetersiz hissedeceğim. Çünkü ben kendimi her gün eleştireceğim. Ben beni bir yere götüren şeyin bu yetersizlik hissi olduğunu öğrendim. Bazen eve gidiyorum, çok güzel bir gün geçmiş oluyor. Bugün şunu başaramadım diyorum. Nasıl böyle dersin? Şunu yaptın, bunu yaptın, şunu başardın, şu insanlarla şunu yaptınız bilmem ne. Nasıl kötü bir gün dersin? Bugün kötü bir gündü. Ben yatıyorum, iyi geceler. Tamam, evet, bu harika değil. Yani biraz da böyle keyfini çıkartmayı bilmek lazım belli şeylerin ama o rehavete de kapılmak istemiyorum. Ben başardım, ben yaptım. Bu tamamlanmışlık duygusuna kendimi bırakmak istemiyorum. Çünkü yetersizlik hissinin karşısında ne var? Tamamlanmışlık hissi, değil mi? Durursun abi o zaman. Düşünsene, tamamım dedin. Artık bir şey öğrenmene gerek yok. Artık bir şey başarmana gerek yok. Artık yeni bir şeyleri denemene gerek yok. Çok sıkıcı olmaz mı ya? Ben anlamıyorum. Neden olumsuz kodlanan her hissi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz? Ben yetersizlik hissimi yenmedim arkadaşlar. Hiçbir zaman da yenmeyeceğim. Size de yenmenizi önermem. Ama yetersizlik hissinin içinde kaybolmamak lazım. Bunu da olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Ama kontrollü bir yerde tutmayı seviyorum. Bir de bazen şöyle düşünüyorum. Biz bir duvar örüyoruz, tamam mı? Çok hassas bir dengede duran bir duvar bu. Benlik duvarı. O duvarın içinden bir taş parçasını çekip aldığın zaman duvar yıkılabilir. Bunu bilemezsin. Benim yetersizlik hissim o duvarın ayakta kalmasını sağlayan şeylerden biri olabilir. Ben bunu böyle görmeyi tercih ettim. Çocuktum, çirkin diyorlardı. Lisedeydim, fare falan diyorlardı. Üniversiteye gitmeye başladım. Tavşan diyorlardı, fare diyorlardı, dişlek diyorlardı. Bunların hepsini alıp bir şekilde yürüdüm ben. Bana tavşan diyorlardı. Sonra Bugs Bunny'yi seslendirdim. Bunları hakikaten bugün böyle tatlı anabilmek çok kıymetli bir şey. Ama o gün bana tavşan dendiğinde bir daha o koridorda yürümemeyi seçseydim eğer, herhalde bugün hiç buralarda olmazdım. Evet efendim, yetersizlik hissi üzerine konuştuğumuz bu yetersiz bölümün
sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi artık alışmışsınızdır. Yorumlara yazdığınız şeylere bayılıyorum arkadaşlar. Böyle uzun uzun yazıyorsunuz ya, bir de hakikaten çok iyi geliyor. Bir gün yapacağız. Bir gün gerçekten yorumlardan bir bölüm yapacağız. Bunu deneyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdınız. Umarım bana ayırdığınız vaktin karşılığını verebilmişimdir. Gülümseyin. Şimdi yazan hiçbir şey okumadı. Bu yetersiz bölümün sonuna geldik. Bir daha. Bunun kartı doldu. Neyse, bu taraftan idare ederiz. Ben kapanışı yapayım. Ben bunu keseyim. Evet, zaten sona geldik. Var değil mi onlarda? Tamam. Kart takacağım mı oraya? Bekleyeyim mi? Yok. Kapanışı. Şey yapalım. Kapanışa geldik ya zaten.